sahnede yanımda çok değerli, çok profesyonel arkadaşlarım var. Bugünkü panelin amacı hem Türkiye'deki PC ekosistemini haliyle değerlendirmek, konuşmak, neredeyiz, nereye gidiyor. Hem de üçünden de hem deneyimlerini, tecrübelerini öğrenmek. Benim özel bir ricam var. Bu tarz panellerde, ya bu event için konuşmuyorum ama genelde globalde de eventlere, konferanslara gittiğimizde genelde hep başarı öykülerinden bahsedilir. Sizin zaten özellikle oyununuzun başarılarını hani zaten çok hakimiz, biliyoruz. Dünden beri de hani sizin olmadığınız zamanlarda ve ortamlarda bile hakkınızda çokça kez olumlu hikayeler. Tabii ki onlardan da öğrenmek istediğimiz bir şey var ama mümkünse birazcık başarısızlıklarınızdan da, fail'lerinizden de bahsederseniz. Bende zaten başarı hikayesi yok. Yani onda başarı hikayesi var. Onda da başarısızlık hikayesi yok. Başarısızlığı ben anlatayım, başarılıyı o anlatabilir. Tamam, olabilir. Bu şekilde birazcık daha... Bende hikaye yok bu arada. Sende Orada hikaye devam yok, edeceği evet, için anladım. sıkıntı yok yani. Okey efendim. O zaman genel bir soruyla başlamak istiyorum ben. Sabah da konuştuk aslında. Türkiye'de geçen yıldan beri hem sayıca hem de kalite olarak PC stüdyolarında da oyunların sayılarında da artan bir ivme var. Bu aslında globali de replike eden bir şey. Globalde de aynı şekilde bir ivme var, trend var şu anda. Bunu neye bağlıyorsunuz? Umut'cum senden başlayayım. Sonra da serbest bir şekilde devam edelim. Öncelikle teşekkür ederim. Bu değerli insanlarla beraber aynı sahnede olmak benim için büyük bir keyif. Hem takip ediyorum, hem seviyorum, hem de buradayım yani. O yüzden tekrardan teşekkürler. Şimdi yani genel anlamda ben 89 yılından beri oyun oynuyorum. Yani kendim bildim bileli oyun oynadığım için hep de PC'de oyun oynamış biriyim ve konsollara geçişimle beraber bir fanboyluk zamanlarını da görmüş olduğum bir durumdu. PC'den çok uzaklaşan biri olmadım. İşim nedeniyle mobil taraftaki gelişmeleri ve süreçleri takip ettiğim aslında bir son 10 yılım oldu diyebilirim. Aslında hiçbir zaman PC bir yere gitmedi. Sadece bence değişmesi gerektiği durumlar oldu. Çünkü eski zamanlarda 90'larda herkesin evinde bir bilgisayar bulmak, bunu bu şekilde kullanabilmek, oyun oynayabilmek çok mümkün değildi aslında. Daha sonradan işte bütün teknolojinin gelişmesi, ürünlere ulaşılabilmek, bunları kullanabilmek aslında PC oyuncularını ileri doğru itmeye başladı. O dönemde tabii PC oyunculuğu bence belli bir yaş aralığına sıkışık durumdaydı. Yani datalara baktığımızda da bunu görmek çok mümkün. Daha sonrasında mobilin ortaya çıkması, annelerimizin, çocuklarımızın oyunları oynayabiliyor olması aslında oyun sektörünü biraz daha farklı alanlara yöneltti diyebiliriz. Benim gözlemim şu, PC'nin daha da ilerleyeceği, yani PC oyunculuğun daha da ilerleyeceği ama daha fazla el konsolları üzerinden gidebileceğini öngördüğüm bir süreç olduğunu inanıyorum. Tabii farklı görüşler mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. Ama oyun dünyasının ben mobilde bir şeyleri öğrenip PC'de thrive ettiğini, başarıya ulaştığını öngördüğüm bir bakış açım var. Kısaca aslında bu şekilde söyleyebilirim. Sizler ne dersiniz? Bence bir enflasyon var. Hem oyuncu tarafından hani doğal olarak artık babalar da çocuklarıyla oyun oynuyor. Benim çocuklar artık bu işe içine doğuyor. Doğal olarak artacaktır. Artmaya da devam edecektir ama geliştirici tarafında da bir enflasyon var. Bunun da belki en büyük sebeplerinden biri korona ve hyper casual. Hiç oyun yapmayan insanlar da hyper casual'la oyun yapmaya girdiği ve artık bu noktada belli bir doygunluğa ulaşıp dönmek zorunda kaldıkları için doğal olarak daha fazla oyun çıkacaktır. 1-2 yıl kimler hayatta kalırsa artık diyeyim. Niye bana bakarak konuşuyorsun onu anlamıyorum yani. Hiç oyun yapmayan insanlar bile bu işe... Yusuf Bey, tamam Supermarket Simulator çok başarılı olmuş olabilir. Biz de kendi yağımızda kavruluyoruz kardeşim yani, Allah Allah. Gözünüze hep battık yani sizin, özür dilerim. Buyurun devam edin. Sen sektörün içindesin. Sen de problem yok. Yani bu bir tabii suçlama bir şey değil. Doğal akışı yani. Sadece bir gözlemim. Bunun bence bugün sonucunu yaşıyoruz. Bu tabii Daha fazla oyunda olacaktır. Daha fazla oyuncu da olacaktır. Önemli olan sıyrılabilmek aslında. Ben de söyleyeyim. Aslında bir görünürlük sorununu birlik beraberinde getiriyor. Önüne gelen simülasyon oyunu yaparsa bu kadar çok. Onu da soracağım. Her ay ilerleyen her ay dakikalarda. 5000 tane simülasyon oyunu çıkıyor yani. 5000 tane. Yarısının sorumlusu solunuzda oturan bu adam. İyi ki bir süpermarket simülatör sattı. Her ay gençler geliyor, abi simülasyon yapıyoruz, simülasyon. Ya Allah'ım yarabbim, Geri bıktım dönüp onları simülasyondan. oynuyor mu acaba? Yani sen simülasyon oynuyor musun abi mesela başka? Bak sen bile oynamıyorsun artık. Yapmayın artık simülasyon. Bak bitti, tür artık satürre oldu. Ben ama oyunu çıkardığımdan beri oyun oynayamıyorum. Yani. Yani ama öncesinde ben simülasyon oyuncusuydum abi. Tamam sen yaptın, bitirdik işte yani. Yok gerçekten de arkadaşlarıma katılıyorum, bunu diyecektim sadece. Teşekkür ederim. Ben çıkarırken de eşimle hep şeyi konuşuyorduk. Ya artık influencerlar da oyuncular da yeter simülasyon sıkıldık diyorlardı. Ya acaba son hani bitmeden bir şey yayınlayabilir miyiz? Bu furyayı çok da kaybetmeyelim deyip biraz da Furyayı şeyle uzattınız. yayınladık.
o an başlamış daha. Zaten siz yaptıktan sonra sizden sonra da çok çıkaran oldu. Yani hani süpermarket başarılı olunca da onun kopyası bir dolu market oyunu çıkmaya başladı. Hepsi tabii canımız ciğerimiz canım. Kimseye bir şey diyecek halimiz yok yani. Herkes istediğini yapsın. Evet, o benim de merak ettiğim bir şey. Mesela kopyalar oluşturulunca ya bir başarılı bir tür oluşuyor ve sonra peş peşe benzer türlerde gelişen oyunlar görüyoruz. Peki bunların hepsi başarılı olacak mı demek? Yo, olmayacak yani. Mesela Vampire Survivors da bunun sizden önceki örneği olarak söyleyeyim yani. Çıktığı zaman yeni bir janr ortaya çıkarttı neredeyse. Ona benzer 100.000 tane oyun çıktı. Bunların 1000 tanesi başarılı oldu. Geriye kalanları unutuldu gitti. Ama bu zaten engellenemez bir şey yani. Bu genel olarak bir kültür yani. Hep böyle olur. Yani sen de senden sonra çıkan oyunları incelediğinde sence oyuncular farklı bir şey mi arıyor yoksa aynı tadı farklı dilde mi arıyor? Same but different, different but same diye konseptler var ya. Ne arıyor sence? Ya oyuncular? şöyle oldu. Oyuncu tarafında bunu eğlence, ben bundan eğlenebiliyormuşuma geldi. Ve doğal olarak Supermarket Simulator'ın içeriği bittikten sonra farklı arayışlara girdiler. Ama bu şey demek değil. Yani bence Vampire Survivors örneğinde daha sonra çok tutulan, çok eğlendiren, çok kazanan oyunlar çıktı ama Supermarket için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Burada biraz daha zaten oyun çok daha casual bir oyundu. Biraz daha cheap versiyonları çıkınca doğal olarak hani oyuncuda da bir noktadan sonra ters tepkiye şey oldu ve biz negatifini yaşadık açıkçası. Yani normalde iyi bir şeydir. Bir alt tür oluşturup oradan kopya oyun çıkması bizi çok olumlu etkilemedi. Şeye döndük bir anda hani biz de onlardan biriymişiz gibi davranılmaya başladı. Allah'tan Game Devist ekibine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Game Pass ile bu onlardan değil bu orijinali şeyini alabildik yani. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, ben Hocam? tamamen katılıyorum. Kesinlikle arkadaşım. Biz çok anlaşıyoruz. Güzel. Peki bir de PC marketi ile mobil marketi arasındaki farklar hakkında ne düşündüğünü sormak istiyorum. Yani Türkiye'deki PC oyun ekosisteminin mobile göre öne çıkan, daha güçlü olduğunu düşündüğünüz yanları var mı? Var. Parantez içinde. Ya da zorlukları var mı? Var. Yine parantez içinde. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Siz hani tabii işin uzmanısınız. Ben sadece bir partner olarak hem PC hem mobil tarafında birçok stüdyoyla çalışan biri olarak hani ben gözlemimi sadece söyleyebilirim. Yani bu olumlu mu olumsuz bir şey mi şu anda gerçekten bilmiyorum. Kafam gerçekten söylerken de karıştı ama mobilde başarıya giden yol daha net. Bu çoğu için iyi bir şey olabilir ama aslında o recipe, tarif herkes tarafından açıkça bilindiği için aslında herkesin erişiminde. Dolayısıyla o tarifi uygulayan, akıllı bir şekilde uygulayan yolda mobilde başarıya ulaşmak daha sanki ulaşılabilir gibi, rekabet konusu haricinde. Tabii ki orada çok fazla daha yüksek bir rekabet olduğu için işler daha karışık mı acaba bilmiyorum. Uzmanlar sizlersiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben hiç uzman değilim onu söyleyeyim. Öyle çağrıldıysam o algı Boş yok ver, olsun. uzman gibi Sıfır davran. uzmanlığım Uzman var. gibi davran. 2 YouTube videosu çektik diye hiç uzmanlığım falan yoktur. Oradan üzerinden tüm sorumluluğu atayım ben yani. Buyurun siz cevap verebilirsiniz. Uzman görüşü diye Ben yayınlayacaktık uzman, halbuki. ben de uzman değilim ama yani burada... Arkadaşlar kimlerle panel yapıyorum ben o zaman bir uzman. Abi Bizi bize kandırmışlar. dediler ki, şu arkadaş önde oturarak dedi ki gelin konuşalım, biz de okey dedik. Yani olan olay oydu aslında. Bana uzmanlar gelecekler. Şöyle yarı uzman olarak söyleyeyim. Mobil taraftaki asıl iştahı kabartan şey oyunu üretenler için değil, oyunla ilgili aslında bir endüstrinin oluşmasına sebebiyet veren şey veriyi direkt okuyabilme imkanının oluşu. Çünkü zaten oyuncu takibi, oyuncunun ne yaptığını bilmek, oyuncunun nasıl hareket edebildiğini bilmek. Eğer siz bir multiplayer oyun yapmıyorsanız PC'de veya bir single player oyunun arkasına bir backend teknolojisi koyup oyuncuyu izlemiyorsanız bunu PC'de yapabilmek çok mümkün değil. Ama mobilde çok kolay. Yani şu anda cep telefonlarınızda oynadığınız her oyunu takip edebileceğimiz 20'den fazla 3 harfler var. Sen benden daha iyi biliyorsun bu arada bu konuyu. O yüzden de mobil tarafta hem yatırımcı hem yayıncılar oyunlar geldiklerinde neredeyse oyunun nereden nereye gidebileceğini tahminleyecek çok ciddi verilere sahip. Buna bağlı da birçok platform var aslında. Bunu PC'de ve konsolda konumlandırmak çok mümkün olamayabiliyor. Var. Buna benzer datalar, eşleştirmeler mümkün. Ama o taraf biraz daha farklı. Mobilin aslında geçmiş dönemde bu kadar fazla yatırım alıyor oluşu, destekleniyor oluşunun arkasında yatan şey buydu. Tabii Tehlikeli olumsuz yerlere yönleri de bu gidiyorsun. getiriyor. Aynen. Beraberinde olumsuz yönleri de getirdi. Sonuçta bence datanın okunabilirliği ile ilgili bir durumdu mobildeki. Şu an biraz daha farklı bir yapı var. Artı PC konsol tarafında da buna benzer platformlar ve öngörüler çok fazla arttığı için artık o tarafta da hem yatırımcılar hem yayıncılar kendi biraz daha safe hissediyor diyebilirim. Yarı uzman görüşüdür. Yatırım tavsiyesi değil. Bir aklıma gelen Ben de başka güçlü bir yarı yandan. uzman olarak onay veriyorum sana.
Bir aklıma gelen güçlü yanda PC oyuncularının daha derin bir oyun tecrübesi arayışında olması. Mobil taraftaki kullanıcıları Zara'dan alışveriş yapan indirimdeki kitle gibi gibi düşünüyorum bu arada. Ben Zara alışveriş yapanları karşıma almak istemem. O yüzden bu yoruma katılamayacağım, kusura bakmayın. Kızlar birleşin. Influencer refleks. Senin eklemek istediğin ne var? Ben eklemek istiyorum şöyle, ben ikisinin mobille, PC ve konsol tarafındaki oyunların çok 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 farklı olduğunu düşünüyorum şu açıdan. Mobili hyper casual öncesi ve sonrası, yani 2018-19 öncesi ve sonrası diye ayıracak olursak, öncesinde biraz daha passion oyunlar oluyordu. Yani gerçekten oyun yapmak için, eğlenceli bir şey çıkarmak için yapılıyordu. Daha sonrasında bu bahsedilen pazarlama tekniği diyeyim, bunun üzerine gidilince oyun yapmaktan çok uzaklaştı olay. Yani orada artık oyun yapmıyorsunuz. Sadece insanları içeride birkaç dakika daha tutabilecek içerik bir şey çıkarmaya çalışıyorsunuz ve asıl iş sizin değil. Asıl iş işte user acquisition, marketing tarafının vesairenin. Orada siz biraz daha hamurunu veriyorsunuz da pizzayı geri kalan ekipler yapıyor gibi. Bu tarafta bütün yemeği sizin yapmanız gerekiyor. Yani ben şöyle düşünüyorum. Evet, PC tarafında bir ölçülebilirlik yok ama açıkçası ihtiyaç olmadığını ve olsa bile işe yaramayacağını düşünüyorum. Çünkü PC tarafındaki oyuncu gerçekten oyunu oynamak isteyen biri. Yani oyundan zevk almak isteyen biri ve o oyundan aldığı zevkle oyunda tutuyorsunuz, özür dilerim. O yüzden çok farklılar. İki tarafta da bulunduğum için şunu söylemek istiyorum ama hep şuna inanıyordum. Mobilde olduğumuz 6-7 yıl boyunca da. Ya mobilde dediğim gibi çok güzel bir oyun yapmışsınız. Önemli değil. Bunu nasıl pazarladığınız, ne kadar para yatırabildiğiniz önemli. Ama Steam'de PC tarafında biraz daha şansımız var diye hep konuşuyorduk kendimize. Çünkü diyorduk ki ya oyun yapalım. Kötü bir oyun olursa zaten karşılığını alamayacağız. Ama orta halli belki iyi bir oyun olursa mutlaka karşılığını alırız burada. Çünkü burası çok organik. Yani Steam'in özellikle en iyi yaptığı şeylerden biri, umarım böyle devam eder ve bozulmaz. Evet. Çok organik. Steam'e istediğiniz kadar para verin. Belki son günlerde değişmiştir, bilemiyorum. Ama ana sayfaya oyununuzu algoritma dışında taşımıyor. Evet, o anlamda hakkaniyetli. Evet, bu tek başınıza birkaç saatte bile yapmış olsanız oyununuzu AAA oyunlarla sizi yarıştırabilir hale getiriyor. Bu bizim şu an elimiz ayağımız. Review'lar da aslında daha dürüst bir ortam sağlıyor. Kesinlikle ve ben review'ların başka bir alışveriş yönteminde bu kadar etkilediği bir mecra tanımıyorum. Trendyol. Bence yine bu kadar değil bu arada. Yok, Trendyol daha etkili abi. Bana katılmıyor musun abi? Bunda katılamıyorum çünkü 2 yıldız gördüğüm ürünü almam ben yani. Hani Evet. ama mesela şeyde deneyebilirim. Steam'de mix review deneyebilirim yani. Hani Abi ben bilmiyorum. Ben tersini düşünüyorum. Yani Steam'in daha şey oldu. Ben en azından öyleyim. Ben belki 2 yıldızlı ürüne şans veririm Trendyol'da ama oyunda öyle değil. O yüzden hani dediğiniz gibi review'u da var işin içinde. Oyuncuyla direkt community ile içeceksiniz. Steam tarafı gerçekten çok pahalı. Yani burası passion tarafı. Yani burada tutkuyla bir oyun yapmanız gerekiyor. Pazarlanabilir bir ürün değil. Peki sizin PC yolculuğunu seçmenizdeki en büyük etmen neydi? Seneler öncesine mi dönüyoruz bilmiyorum artık ama. benim kendi adım aslında az önce konuşulan konuların hepsi. Yani mobilde biz denedik. Mobil oyun yapma yeri gibi gelmedi bana. Yani daha doğrusu benim bildiğim kalıplarla oyun yapma yeri gibi gelmedi. Orada hakikaten de insanların borsa gibi bir sistem var orada. Yani sadece oyun gözüne sahip olman değil, aynı zamanda çok basic bir mekanik düşünüp onun üzerinden işte bir matematik uygulayıp o matematiğin sonuçlarına bakman lazım. Yani işin oyun yapma ruhu biraz bana kaçıyor gibi geliyor orada. satisfaction'ı çok fazla Çok yorucu bir deneyim bence. Çok tüketen bir deneyim de. Çünkü her ay belki 3-4 farklı mekanik deniyorsun vesaire falan. O iş sende değil tamamen. Hani senin yeteneklerinle bezeli bir durum yok ortada. Senin kontrol edemediğin bir sürü farklı mevzu var. Ve onu biz yaptık, bir tane mobil oyun deneme amaçlı. Ücretsiz bir mobil oyundu. Onu yayınladıktan sonra marketteki durumuna vesaire de baktık. Hani dedik ki biz burada kafamız basmıyor. Biz normal nasıl para verip oyun alıyorsak insanlara da parayla alabilecekleri bir oyun yapalım. Bunun için de PC platformu tercih edelim. Çünkü aradığımız bir tık daha derin mekanikleri PC platformunda yapabilecektik. O yüzden de o yöntemi seçtik. Ondan dolayı memnunuz yani. Mobile de ondan sonra dönüp bir daha bir şey yapma hevesim hiçbir zaman olmadı açıkçası yani. Çünkü bence farklı bir kafa yapısı istiyor. O kafa yapısı bende yok. Yani o başka bir zeka ürünü, başka bir mantık. Ona ben sahip değilim yani. O yüzden orada daha fazla uğraşmanın anlamı yok diye düşündüm. Ben Exol'da Orta Doğu marketine de baktığım için işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne
Emirliklerinde ve Suudi Arabistan'da da birçok farklı stüdyoyla bir araya geliyorum. Orada mobil daha fazla ön plana çıkıyor son yıllarda. Mobil oyun yapan stüdyoların bir kısmının aslında gamer olmadığını da fark ediyorum. Aslında onlar businessman, businesswoman, business mindset ile oturup bir şey yapıyorlar ama bizimki gibi internet kafelerden, bu kültüründen gelen, köklü oyun kültürü olan, Yusuf'un dediği gibi işte babaların çocuklarıyla, annelerin çocuklarıyla oyun oynadığı bir kültürden gelmiyorlar. Ona sadece kısa dönemli bir iş gözüyle bakıyorlar. Bu da senin dediğin bir şey sanırım. Türkiye'miz öyle değil. Yani Ve 5 bir yıl, beş yıl gurbetçi önce olarak bizde, şu anda duygularım kabardı. 5 yıl önce bizde de herkes mobil oyun yapıyordu. Şimdi öyle şey demeyeyim de bizde de PC oyunculuğu hyper casual ölmeye başladıktan sonra bizde PC'ye kayma olmaya başladı. Hyper casual oyun yapan pek çok stüdyo kendini PC stüdyosu olarak çevirmeye başladı. Biraz da Neden bana bakarak anlatıyorsun abi? yok, kapı açıldı, ona baktım ya. O yüzden bizde de durumlar daha yeni son 2-3 yılda değişmeye başladı. Sana bakarak anlatıyorum abi. Evet abi. Bana bakarak anlat ben. O yüzden öyle oldu yani 2-3 yılda. Oh, bu kadar. Onu diyecektim ya. Ben ufak bir ekleme yapmak Lütfen. istiyorum bununla ilgili. Yani bu arada hepimiz mobile karşı veya hani mobille ilgili sonuçta Hayır. yani biraz önce Yusuf anlattı, hani burada Türkiye'deki eğitimin, hani Türkiye'deki oyun geliştirmesinin temellerinde yatan şey bu. Yani biraz önce Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsetti. 15 yıl önceki halimiz bu arada. Onu söyleyeyim yani. Onların da öğrenme eğrileri var. Evet, paraları çok iyi 55 milyar doları satın alabiliyorlar vesaire ama neticede onların da geliştirme alanları bizim bundan önceki 15 yıl, 17 yıl önceki halimiz gibi. Burada tek benim özellikle dikkatimi çeken bir oyuncu olarak şuna dikkat ediyorum. PC veya konsol oyuncularının komüniteleri oluyor. Kendi oyuncularıyla, kendi oyunlarını oynayanlarıyla bir araya gelebilecek birçok imkanı ve ortamı olabiliyor. Ki bence oyuncu olmanın, o hissiyatı yaşamanın, oynadığınız oyunu devamlı birileriyle konuşabiliyor olmanızın çok büyük bir değeri var. Mobilde maalesef bu bir türlü olamıyor. Belki de oyunların ömrü veya yapısından da kaynaklanıyor. Bence ne zaman mobil bunu bu hale getirebilir veya belki bunu hissettirebilir, o zaman biraz daha güçlenebilir diye inanıyorum. Ama asıl bence lokomotif zaten oyunları niye yapıyorsunuz abi? Biz oynayabilelim diye düşünüyorum. Bilmiyorum, başka bir amacın var mı? Evet. Teşekkürler. O yüzden de biz komünite olarak da bu işi Neymiş başka takip amacı? ediyoruz. Hayır, oynayın diye yapıyorum ya. Oynayın diye Ha, yapıyor. ondan, Ya bütün ondan platformlarda almış oldu bu oyunu yani yapınca. Evet. Evet. Peki biraz da Türkiye'nin yetenek havuzuyla ilgili konuşmak istiyorum. Bilmiyorum, sizin işe alım süreçlerinizi, en son ne zaman işe alım yaptınız, işe alıyor musunuz? Türkiye'deki yetenek havuzunu nasıl görüyorsunuz? Yeterli mi? İhtiyacınızı karşılayabiliyor mu? İşe alım yapmanız gerektiğinde nasıl yolları takip ediyorsunuz? Birazcık bunlarla ilgili. Hakikaten ha, nasıl yapıyor? Merak ettim vallahi. Hiç konuşmadım bu konuyu. Abi eşe dosta soruyorum. Yani. Yemin ediyorum bizde de aynısı vallahi. Sıfır liyakat falan diye. Peki hangi alanlarda daha rahat yetenek buluyorsunuz ama hangi alanlarda birazcık daha zorlanıyorsunuz ve yurt dışına bakma ihtiyacı hissediyor musunuz? Bilmiyorum. Daha hiç hissetmedim. Türkiye'mizde, vatanımızda adam mı kalmadı Bravo. Siz konuşun. Sanırım Bu vatan gömleğimin evlatlarını içinden, bırakın. gömleğimin içinden Türk bayrağı çıkaracağım. Ver mehteri. Yok. Okey, pardon. Evet. Sen istersen cevapla abi. Senin daha kurumsaldır. Kimse işe birini almıyor mu burada? Ben aldım 10 kişi Ben de aldım. O daha büyük olduğu için söylüyorum. Ya şöyle, bir kere PC tarafında yeni bir popülerlikteyiz. Evet, developer şeyi var, enflasyonu var, yine söyleyeceğim. Ama avantajı, çok fazla developer var işe alma konusunda. Dezavantajı çoğu sadece hyper casual için var. Bu biraz dezavantaj oluyor. Bizim dezavantajımız da şu. Evet, önümüzde Armağan abi var, Tailverse var ama onun dışında hani ben şurada çalıştım diye CV getirebilecek kimse yok Türkiye'de. Biz içerideki durumu söyleyeyim. İlk disket kutusu videosuna çıktığım dönemde, tarihi işte 1,5 yıl olmuştur herhalde. 4-5 kişiydik ve çok çekirdektik ve o çekirdek ekibe bir kültür oluşturmak, biz bundan sonra oyunları böyle yapacağız demek için birkaç ay harcamıştık. Bunu belli bir seviyeye getirip o işte mobil mindsetinden kurtardıktan sonra, burada durum farklı, arkadaşı anlatabildikten sonra yeni gelenler artık daha iyi uyum sağlamaya başladı. Ama hala bugün girip bir developer, birilerini, bir artist vesaire aramak, ki artistler biraz daha avantajlı konuda. Developer mindseti biraz daha
daha hyper casual'da kalınca takılı kalıyorlar. Kendimden biliyorum. Yani kalifiye kimse yok. Özetle söylemek istediğim şey bu. Ve biz bugün uğraşanlar olarak o kalifiye kişiler olmak veya onları oluşturmak zorundayız. Bugün bizden çıkan biri, işten çıkan biri yarın herhangi birinizin kuracağı bir şirkette işte Supermarket Simulator'ın Live Ops'unda çalıştım diyebilir. Bu Türkiye için işte Anomaly Agent'ta çalıştım diyebilir. Türkiye için gayet iyi bir yöne Referans, gittiğimizin evet. Bir göstergesi, referans. Bunu Tailverse için söylemiyorum çünkü orada işe giren çıkmıyor abi. Kimseye Tailverse'den ben çıktım burada çalışmak istiyorum dedirtemiyorsunuz haklı olarak. Ben olsam ben de çıkmazdım. Ya çıkıyorsa da Türkiye içinde başka bir şirkette. Yani Türkiye'deki şu anda en büyük problem, aşılacak problem bu ama şu an çok büyük şirketler yok oyun sektöründe. Evet. Olmaya çalışacağız. Yani 10 yıl içerisinde Tailverse gibi 3-4 şirketimizin daha olması lazım. Ondan biraz daha küçük 20-30 şirketin olması lazım. Çünkü şu anda çok kalifiye bir developer. Sen de çok kalifiye bir developer'ın oldu ve daha fazla maaş almak istiyor veya daha fazla farklı kariyer fırsatları kollamak istiyor. Türkiye'de nereye gidecek ikinci opsiyon olarak? Yok ki öyle bir opsiyon. Hani Tailverse işi alıyorsa o da belki Tailverse hani keserse belki o da kesmeyecek yani. Şu anda buradaki en büyük problem bence çalışanlardan ziyade şirketlerde. Yani biz şirket olarak belli bir seviyeye gelsin şirketler, ondan sonra çalışanlar adapte olur ona. O problem değil. Ya kalifiye insan bulamıyoruz diye insanlar diyenler var mı bilmiyorum. Mobil sektörde o durum geçerli olabilir. Çünkü mobilde çok fazla büyük şirket var. Çok ütopik maaşlar dönüyor. Mobil sektörde çalışanlar kendi arkadaşlarından biliyorlardır yani. Oradan Hani birini almak daha güç oluyor. çünkü PC ve konsol sektöründe asla dönmeyecek maaşlar mobilde şu an kat kat dönebiliyor. Çünkü çok büyük sermayeler var. Çok büyük gelirler kazanılabiliyor mobil tarafta. Özellikle belli şirketlerde. Ama PC konsol tarafında daha çok küçüğüz. Yani çoğumuz yani. Hani en büyük olan 3 oyundan bir tanesidir belki Supermarket Simulator ama o bile 10 kişi şu anda aslında. Ve yani büyük ihtimalle bir Dream Games'in verdiği maaşı veremiyordur çalışanına diye tahmin ediyorum. Çünkü orada yıllardan beri gelen bir gelir modeli var. O yüzden bu tarafta işlerin biraz daha zamana oturması lazım. Yani bir 5 yıl, 10 yıl daha gerekiyor ki biraz daha PC konsolda büyüyebilelim. Bence büyüyeceğiz. Onda bir sıkıntı yok. Yani ben olmasam da birileri çıkacak ve büyüyecek. Ama biraz daha zaman lazım ona yani. Senin eklemek istediğin bir şey var Yani mı? Enis'in Hayır. söylediği gibi mesleki bu ayrımı yapabilmek için şirketlerin önce oluşup bu kültürleri verebiliyor olması lazım. Yani Abi aynı örnek şeyi veriyorum. ben de söyledim. Yani misyon hikayesi gibi. Aynen o yüzden yapacak bir Tamam şey yok. abi. Senin Tamam. de oyunun en çok sattı. Biz bu taraftayız Her şeyi abi. sen söyledin abi. Ben de buraya Okey kaldım, abi. Game buradayız Pass'tesin abi. Devam abi. Okey. Biraz da bana katılır mısınız? Kardeşim paneli- senin 5 milyon oyuncun var. Devam Sana katılan etsek. katılmış zaten yani. Daha ne katılacaksın? Tarafını seç. Bak gidiyor ben de gittim çünkü bu taraftayım şu anda ona göre. Ya Gökçe Hanım 2'dir enflasyon var deyip duruyor dikkat ederseniz. Vatan haini olabilir. Yalnız kalmayayım diye Ben sizi bizi, buraya bizi aldım. bir şöyle Yani ne konumlandırayım. derlerdi ortaokulda böyle hem münazara bir konu verirler Ona karşılıklı. döndü şu anda evet. Yok enflasyon var enflasyon. Anladık abi ekonomik olarak Katılıyoruz abi, sıkıntıdayız diye. katılıyoruz. Ben öyle demedim. Peki biraz da bizi globale taşıyacak başarılardan bahsetmek istiyorum. Şimdi burada 2 örnek var. Bir sol tarafımda, bir yan tarafımda global başarılara imza atmış örnekler var. Çok da alçak gönüllü. Hiçbir Nasıl? Hayır atmadım yani global başarıyım. Tamam peki. Abi global Bir tane var. başarı nedir yani? Ha, bir konuda daha iyiyim. Bir konuda Supermarket Simulator'dan bir konuda daha iyiyim. Metacritic incelemen var mı Supermarket Simulator? Benim var. Benim- Bir tane. Benim tanıdıklarım yok abi o yüzden. Ayda. Benim tanıdığım da Game Dev'di valla. Onlar incelememizi gönderdi. ne diyor abi? İncelettirdi oyunumuzu. Oyunumuzu yurt dışında incelettirdiler yani. Bu başarı Game'den onlara bir aittir. Yetkili alalım. Evet. Bir konuda yani. Geçen sene bak şovu yapacağım şimdi. Geçen sene çıkan arkadaşlar oyunlar arasında Metacritic nota en yüksek. 74. 2 sene önce çıktık değil mi biz? 2026'ya girdik doğru. 72. oyunduk. Metacritic nota en yüksek. Süper. En yüksek. Bir bu barışta başarımız. Ne yapalım başka yok yani. Çok Bu da alçak önemli. gönüllü. Soruyu bir daha sorsana global başarıyı Evet, biraz- tanımladığı şeyi çünkü Hemen daha gö- ne olabilir diye Hemen. düşünüyorum acaba. Abi Ya global şunu başarı sormak demek istiyorum açıkçası. Burada dünden beri birçok stüdyonun sunumlarını da izledik. Arada başka arkadaşlarımızla tanıştık. Bu arkadaşlarımız için PC tarafında ihracat fırsatları nereler olabilir? Nelere daha dikkat ederlerse global başarıya giden yol onlar için daha açık, çiçekli bir yol olabilir. Daha az taşlı olabilir. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. bana Metacritic şeyini sorun. Onu ona sorun. Onu o bir yapıyor çünkü Kendi o sorusunu becerdi. sorup kendi cevaplıyor. Böyle panel olur mu ya? Hayır yani ben onu bilmiyorum çünkü onu o iyi yaptı. Ben yapamadım yani. Ben
Ben o kadar Ya satmadım. şunu söyleyebilirim sana bakarak abi. Şunu söyleyebilirim. Bugün de konusu geçti panelde. Mutlaka global oynamanız gerekiyor. Yani şunu örnek vereyim. Dünyada süpermarketin olmadığı ülke yok. Herkes biliyor marketin ne olduğunu, nasıl olduğunu. Ama şimdi örnek vereceğim, yanlış anlaşılacağım. Örnek vermeyeyim en iyisi. Osmanlı mı diyecektin? Söyle söyle. Evet, evet. Yani çok bize özgü şeyler var oyunları Ertuğrul. yapılan. Ertuğrul aslında hani çok global Satılabilir bir bir şey. şekilde anlatılırsa ben yine tutacağını düşünüyorum ama çok bizde olan mesleklerin simülasyonu çıktı mesela. Hani dünyanın bilmediği. İsim vermeyeyim yine. Çok tutuyorum kendimi. Ama Kesin hani verecek birazdan. ya global bir tema olmak zorunda. Biri gördüğünde, özellikle Amerika'dan biri gördüğünde, ne dersek diyelim, birinci marketimiz Amerika mutlaka. Biri gördüğünde anlamalı, bu neymiş dememeli. Mesela biz oyunun ilk ismini Market Simulator yapmıştık. Sonra çok konuştuk kendi aramızda. Kanada'ya giden bir arkadaşım sağ olsun dedi ki market biraz daha market Sektör. pazar olarak, bir Evet. sektör olarak olabilir. Hadi oyunun adını değiştirelim. Değiştirdik. Wishlist falan tabii kaybedildi o arada. Oyun böyleydi, bu nereye gitti, bu nereden geldi diye. Ama süpermarket daha sonra çok işimize yaradı gibi. Hani ismindeki basit bir değişiklik ile bir şeyleri global yapabiliyor. Mutlaka oyunun global olması gerekiyor. Lütfen böyle çevremize, kendimize ya da işte TRT'ye çıkaracak oyunlar vesaire yapmayalım. Yani gerçekten amacımız tüm dünyanın oynayacağı oyunlar olmak zorunda. Peki şeyi de soracaktım. Yerel hikayeler, mitler bunları Türk stüdyoları Cesurcan'a kullanıyor mu? Kullanmalı mı? Bunlardan kullanan gördüm ya, globale, vardı. Gidecek bir başarı öyküsü olabilir mi yoksa denemeye değmez mi? Çok mu? Hayır, bence her şey tamamen nasıl paketlendiğiyle alakalı. Yusuf'un dediği o hani Ertuğrul'u da istersen Evet. satarsın. Bir Osmanlı hikayesi satarsın yani. Abi Tamamıyla çok da güzel satarsın. tabii canım, nasıl Güzel paketlediğinle hikaye. alakalı. Orada olay bir şey tema kullandık ya bunlar hiç sevilmiyormuş gibi bir şey yok. Çinliler bize son yıllarda Tabii. kendi mitolojilerini Aynen. konu alan bir sürü hem Oyun indie yapım yaptılar. hem büyük full bütçeli yapım sattılar. Çünkü oyunları iyiydi. Önemli olan ürünü iyi çıkartabilmek, ürünü iyi paketleyebilmek. Bu yoksa orada şey yok yani. Hani Türk mitolojisini kimse oynamaz gibi bir durum yok yani. Bununla ilgili şunu örnek verebilirim. Call of Duty mükemmel büyük bir marka. Ama son dönemde fark ettiyseniz yeter artık. Yine mi Amerikalılar dünyayı kurtarıyor? Bu kadar Amerikan propagandası yapmayın diye o markayı bile yerebilir hale geldiler. Çünkü artık bakış açısı değişti. Artık çok empoze etmeye başladılar. Bir şeye empoze etmeye çalışıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Ama bir şeye merak uyandırıp ilgi çekiyorsanız çok güzel bir dönüş olabilir. Ben yani istediğim şeylerden biri bu. Bizden bir hikayeyi de anlatmak ama bunu kesinlikle işte abi gene içeri gireceğim ben ya. Nasıl bir hikaye? Ben bir şey olması söyleyeceğim sence? gene beni Hiçbir şey demeyeceğim. yapacak. Vallahi no comment. Hiçbir şey Ağzından demeyeceğim. laf alır. Yani illa Türkler biz şöyleyiz biz böyleyiz diye anlatmadan bu neymiş deyip ilgi çekebilecek şekilde anlatabiliriz. Bence yol da bu. Arada sesim gitti, beni sansürlediniz. Bence yolu da bu yani. Peki son olarak da sonuna yaklaşıyoruz. Normalden biraz daha fazla sorular için vakit ayırmak istiyorum. Çünkü çok fazla sorunuz olduğunu görüyorum ve birçok kişi de kafasını sallıyor. Dolayısıyla bir son soruyu daha Her şeyi soracağım. cevapladık ya daha ne konuşacağız Bir ya. dakika daha kesin neler şey kalmayacağım konuşacağız. abi. Bekle. Daha yeni başlıyoruz. Yatırım tarafıyla. Şimdi Türkiye'de PC marketinde yatırım imkanları nasıl gözüküyor? Hem global tarafta hem yerel tarafta imkanlar, zorluklar var mı? Neler bahsetmek Uzmanlar. istersiniz? Ya da Herkes siz birbirine böyle bakıyor şu an. Bu kez uzmanına bırakalım. Ya soru yatırım imkanları tabii ki de var. Yani sonuçta burada hem Türkiye'de hem bölgede hem de dünya çapında birçok imkan var olduğunu biliyoruz. Ve bence son geçtiğimiz 2 yıl boyunca paranın bittiğini ve paranın olmadığını varsayarsak şu anda daha iyi bir noktaya gidiyor diyebilirim. Tabii burada stüdyoların yapabileceği çok fazla bir şey olmuyor aslına bakarsanız. Çünkü yatırımcı dediğimiz konsept bir yerden topladığı bir fonu sizlere aslında ayırmasına bağlı. Parayı toplayamıyorsa veya parası bittiyse bunu size ayıramıyor ve bunu doğru bir şekilde konumlandıramıyor. Geçtiğimiz dönemlerde bunun faciaları yaşandığı için şu ara belirli bir bocalamalar yaşanmış olsa da bence son yani 4-5 aydır yeni fonların kurulması, fonların tekrar hayata geçirilmesi, Türkiye'den ve bölgeden büyük firmaların tekrardan kasalarını doldurması diyeyim. Özellikle PC tarafındaki yatırımların daha da artacağına yönelik bir çalışma. Burada sadece stüdyoların yapması gereken şey yatırımcılarına kendilerini doğru ifade edebilmek. Yatırımcının nereden geldiğini
geldiğini, kim olduğunu önden bilerek ona göre hazırlık yapabilmek. Peki yatırımcılar ne istiyor bu aşamada stüdyolardan? Pitch deck istiyorlar her Pitch şeyden deck, önce. tamam. Şimdi şöyle bir konsept var. Bu arada bunu söyleyeceğim, büyük ihtimal laf yiyeceğim ama genel olarak yatırımcılar stüdyo ve ekibe yatırım yaparlar. Bunun sebebi sizin üreteceğiniz bir tane oyun değil, 10 tane oyunu sizden almak aslında. Yayıncılar ise oyununuza bakarlar. Çünkü o oyunu yayınlayıp onun üzerinden para kazanmak gibi bir durum söz konusu. Son 1-2 yıl içerisinde bu işler birbirine girmeye başladı. Bazen yatırımcıların bu niye multiplayer değil dediği ortamları görmeye başladık. İşin özünde bu yok. Çünkü bir yatırımcı oyununuzun ne yayınlanmasıyla ilgisi vardır ne de onun içerisine koyacağınız elementleri aslında karışır. Temelde böyle bir konsept var aslında. Burada stüdyoların dediğim gibi yapması gereken şey şu: kendi ekiplerinin stüdyoları ve vizyonlarını doğru bir şekilde aktarabilmeleri gerekiyor. Biliyorum buradaki birçok insan, ben oyun geliştiriyorum, karakter yazıyorum, dinamikleriyle uğraşıyorum, dizaynla uğraşıyorum, community ile mi uğraşıyorum? Bir de sunum yapıp insanların karşısına mı çıkacağım? Çıkmak zorundasınız. Bunu bir iş başvurusu ya da bir CV doldurup bir pozisyona başvurduğunuzda interview'a giriyormuş gibi düşünün. Tek fark, stüdyonuzun CV'siyle karşılığına çıkmanız gerekiyor ve bunu doğru bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Bunu yapabilmenin çok fazla yolu var ama tabii daha sonra konuşsak ya da offline'da konuşsak Bir de daha iyi eskiden olur diye düşünüyorum. imkanlar daha geniş olduğu için stüdyonun yatırım ararkenki sürecinde çok da fazla bir başarıya imza atmış olmasına gerek yoktu aslında. Ideation'da aynen öyle. Ama artık valide edilmiş bazı Yes. başarılarla başvuru yapıyor olması lazım. Çünkü yatırımcının önünde de çok fazla opsiyon var. Onların arasında sivrilebilmesi için Aynen. bazı rakamsal bilgiler vermesi Aynen. lazım. Ya bu arada oradaki oyun da değişiyor. Çok pardon, devam ettim ama normalde yatırımcılar özellikle mobil taraftaki değişime kadar aslında fonları içerisinde veya değerlendirme komitelerinde sadece analistler ve business'a bakan insanları barındırıyorlar. Fakat şu anda gördüğümüz kadarıyla birçok yatırımcı artık oyundan anlamaya çalışan, endüstriden anlamaya çalışan, belki de eski bir oyun stüdyosuna sahip, gelen oyunu ya da daha doğrusu gelen stüdyoyu değerlendirebilecek insanları bünyelerine Evet. katmaya başladı. O yüzden bu açıdan daha şanslı, daha iyi, daha anlaşılabilir bir noktaya doğru gidiliyor. Çünkü eskiden toz ve gaz bulutunu anlatmanız gerekiyordu. Oyun endüstrisi nedir? 200 milyar dolar nereden gelmektedir? Biz bu işin neresindeyiz vesaire diye. Şu anda gelinen nokta biraz daha bu anlamda bence umut verici. Bu şekilde de konuya dikkat etmek gerektiğine inanıyorum. Ben de şunu eklemek isterim. Şu anda yatırım arayışında ya da publisher arayışında olan stüdyolarda varsa aramızda diye. Exol'un da bu anlamda bir desteği var ekosisteme. Aynen. Funding Club adını verdiğimiz bir platformumuz var bizim. Stüdyolarla, yani arayışta olan stüdyolarla yatırımcı ve publisher'ları bir araya getirdiğimiz offline bir platform gibi düşünebilirsiniz. Ben her offline Tinder diyorum ben buna. Biz de Exol olarak arada iki taraf arasında matchmaking yapmaya çalışıyoruz. Bu tamamen bizim hani side job olarak yaptığımız bir şey. Sabah da anlattığım üzere bizim asıl işimiz aslında ödeme sistemleri sağlamak ama özellikle gelişmekte olan ülkelere, bölgelere bu şekilde destek sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda platform üzerinde 250'den fazla yatırımcı ve publisher var. Başvuran stüdyoların ön elemelerini yaparak publisher'lara aslında temiz curated bir liste oluşturulmasını sağlıyoruz. Aynı şekilde stüdyolara da, özellikle lokal stüdyolara da normalde çok zor şartlarda erişebilecekleri global publisher ve investorlara direkt olarak ulaşma imkanı sağlıyoruz. Bu da hani ilgilenirseniz diye kısacana bahsetmek istedim. Ben şimdilik burada duracağım. Daha sorularım var. Hani sabaha kadar da konuşabiliriz ama sizlerin de soruları olduğunu düşündüğümüz için ve bu platform hani her zaman çok fazla sık bir araya gelmeyen bir ekip olduğumuz için şimdiye kadar. Ondan sonra mikrofonu sizlere uzatmak istiyorum. Buyurun efendim, sahne sizin. Buyurun. Sorum Yusuf Beyciğim ve Enis Beyciğim olacak. Şimdi şöyle, bu hyper casual sonrası gerçekten algı çok değişti ya mobil oyunlara. Eskiden gerçekten güzel vakit geçiriyorduk. Ve hatta ben mobil oyunları güzel yapan ekipler olduğunu da, indie ekipler olduğunu da biliyorum. İşte Rust Lake gibi mutlaka bir oyununu her zaman öncesinde işte mobile de getirir. Ya da Leo's Fortune ilk olarak mobile çıktı. Playdead Inside Limbo'yu getiriyor gibi. Siz gerçek anlamda bu mobil ekosistemine herhangi bir şekilde kendini, yani buradaki indie developer arkadaşlarımızın kendine güvendiği bir oyunla dahi girmemesini mi tavsiye edersiniz? Hayır. Yoksa- Haşa. O yüzden ben arada dedim ya hani Yoksa- o mobil oyun bölümünü o yüzden söylemeye çalışmıştım. Aynen. Yoksa aslında hani nasıl bir nüve gördüklerinde Aslında- buna yönlenmeliler? Çok affedersiniz. Biraz yanlış anlaşılabiliyor gibi. Mobilden kasıt benim için biraz hyper casual'dı. Hani yani
Yani bahsettiğim o fabrikasyon üretim gibi olan kısım hyper casual ile alakalı Evet. bahsettiğim kısım. Yoksa mobilde Aynen. tabii ki de bir sürü istisna böyle sadece mobile çıkmış ve mobilde alıp yürümüş bir sürü başarılı oyun çıkmıştır. Ama şöyle bir şey var. Oyun, ben şahsi fikrimi söyleyeceğim. Oyun yapmaya tutkun varsa, gerçekten içgüdüsel bir oyun yapmak istiyorsan, mobilin dokunmatik ekranları bunun için doğru platform olduğunu düşünüyorsan, tablet de olabilir. Oradan yürümelisin. Biraz bence yapımcının ne istediğiyle alakalı. Birinin canı bir şey istiyorsa hayır onu öyle yapmamalısın, böyle yapmalısın demek zaten oyun yapmanın bence ruhuna aykırı bir şey. O yüzden böyle bir şey asla tavsiye etmem. Ama bizim konuştuğumuz o biraz daha fabrika gibi işleyen, borsa gibi işleyen, paranın döndüğü kısım hyper casual ile alakalı kısım. Çünkü oyunu satmak için mobilde biraz yol belli. Evet. Ve o yol için de çok para gerekiyor. Steam'de veya konsolda organik keşfedilme şansın var. Mobilde o şans eskisi kadar şu an yok. Bu tehlikeyi bildikten sonra yapan kişi gönül rahatlığıyla istediğini yapabilir bence yani şahsen. Ben de hani biraz aslında hani indie ekiplerin aklındaki bu şeyi de kırmak için sormak istedim. Yani mobil dediğimiz o kadar kötü bir ekosistem değil. Bence kötü, onu söyleyeyim de. Yani ben şimdi... Ya ama ne, Ha ne bak, oynayacak bana sorsan bu insanlar? ben %50 düşünüyorum. Ne düşünüyorum? Bence mobile şu an girme derim şahsen. Yani çünkü Aynen. gerçekten parasız pulsuz olacak iş değil yani. Hani anlaşırsın bir tane büyük publisher'la. O publisher'a ayda 4 tane prototip yaparsın. 5 tane prototip yaparsın. Alırsın aylık bir para ondan. Öyle anlaşma yapan bir sürü mobil stüdyo vardı bu zamana kadar. En azından geçimini sağlarsın. Bu tabii ki de ticari olarak mantıklı bir şey. Ama ben kendim self-funding, yani kendi öz sermayemle bir şey yapacağım ve mobilde çok acayip bir şey deneyeceğim diyorsan daha büyük bir riski var bence PC ve konsola göre. Şahsen. Sorun bu da efendim. Yanıtlamak Ben de ister misiniz? Enis Bey'e katılıyorum. Teşekkür ederim. Ben Yusuf Bey de söyleseydi ben de ona katılırdım. Ben çok ufak hızlı bir şey girdim. ekleyeceğim bununla ilgili. Katılmakla birlikte burada şöyle bir kavram kargaşasına gidiyor olay. Şu anda mesela Web3 desem insanlar %99 dolandırıcılıkla bu işi, doğru değil mi? Aslında Web3'ün arkasında yatan şey blockchain teknolojisi. Şu anda kullandığımız hemen hemen birçok platformda blockchain teknolojisini kullanıyoruz. Maalesef olaylar suistimal edildiğinde kavramlar, mobil, hyper casual kavramlar güme gidiyor olabiliyor ki bence oradaki dramatik olan nokta o. Bunu eklemek istemiştim. Yoksa Bir mobil soru daha geldi. Buyurun. yani Ben yapay zeka ile ilgili şu sıkıcı soruyu sormak istiyorum. Şimdi yapay zeka, Sinan abi dün çok güzel bir şeyden bahsetti. Ben öncesinde yapay zekayı daha çok şey tarafı olarak düşünüyordum. Yani oyunun içeriğine, sanat tarafına bir şey üretmekteki o karşılanan engel, yani engelli değil de insanların daha çok o konuda daha şey oluşuyla ilgili düşünüyordum. Yani insanlar ön yargılı yapay zekaya şu an. Oyun tarafında özellikle kullanılmasına, ki buna katılıyorum ben de. Ama Sinan abi şöyle bir şeyden bahsetti. Yapay zekanın gelişimiyle beraber işte birlikte çalışacağımız insanlardan daha çok yapay zeka tercih edebilecek bir duruma geleceğiz bir noktadan sonra. Çünkü bir junior'ın yapabileceği işi bir noktada yapay zeka bir sene sonra veya şu an çok iyi yapabiliyor duruma gelecek maalesef. Yusuf Bey az önce dedi ki hani şu an çok fazla kalifiye eleman yok dedi. Bundan 5 sene sonra durum daha da vahim olabilecek belki de. Çünkü şu an junior tam yetişmediği için o junior 5 sene sonra daha senior bir level'a da gelemeyecek. Dolayısıyla orada bir açık oluşacak. Sinan abi buna bu vurgu yapmıştı. O konu hakkındaki düşünceleriniz var mı? Varsa nelerdir? Bir de şunu da merak ediyorum. Evet, oyunlarda yapay zeka bence de kullanılmamalı. Yani benim fikrim en azından o yönde. Ama sizce Steam veya oyun dünyası daha bunu ne kadar direnebilir? İleride bu direniş kalkacak mı? İnsanlar bir yerden sonra bunu bırakacak mı? Tamam ya, yapay zeka varsa var diyecek mi? Yoksa o direniş devam edecek? Ya şimdi teknik tarafıyla alakalı ben yorum yapamam. Şundan dolayı ben bir developer işe alacağım zaman onun kriteri ben olmuyorum. Furkan oluyor genelde. O onunla ilgili konuşuyor. O yüzden Furkan'a sormam lazım. Ya oğlum 5 yıl sonra ChatGPT ile mi devam ediyoruz yoksa Mehmet'i mi işe alıyoruz diye. Yani hani onun cevaplaması lazım açıkçası. İşin yapay zekayı oyunda kullanma kısmına gelirsek biz açıkçası yapay zekayı oyunda kullanacak bir alan bulamıyoruz. Yani keşke bulsak. Aradım geçen gün. Ama biz bu yapay zekayı nerede oyunda kullanabiliriz diye. Ve hiçbir şey çıkmadı. Çünkü bizde sanat, yani piksel art sanat olduğu için birinin çizmesi lazım. O eğer yapay zekaya çizsen, bilmem, yapay zekaya çizdirme hiç denemedim. Çizebilir mi acaba yapay zeka öyle bir şey? Neyse hiç söylemeyelim çizebildiğini. Vallahi yani ya şöyle bir şey var. Bizim çizimden yana hız, yani zayıf olduğumuz bir konu değil hızlı olmamız. O yüzden bizde şöyle bir şey olmuyor yani. Developerlar yeni çizim beklemiyor. Hani genelde development süreci bizim için asıl yükün olduğu kısım. Tasarım kısmı, sanat kısmı bizde yavaş işlemiyor aslında. O açıdan bir problem hiç hissetmedik bugüne kadar ama bir yandan da 2 yıldır oyun çıkmadı. Demek ki çok da demek ki bizim genel olarak bir yavaşlığımız var yani, bilmiyorum. O yüzden yapay zeka ile alakalı herhangi bir şey düşünmedik açıkçası kullanmayı. Bir de ben yapay zekayı kullandım. Geçen gün 5 dükkan önerdi. 5 de Google Maps'te yok yani, anladın mı? Şimdi hani önerdi dükkan realde yok. Yani ben öyle bir cihazla çok çalışamam şu anda. O yüzden teknolojik olarak çok kendimi bu konulara iyi adapte etmiş bir insan değilim. O yüzden size baktım zaten bu soruya cevap vermek için. Çünkü gerçekten ben yapay zeka kullanmayı beceremiyorum.
Abi o ama Ya o çok saçma bir şey saçma ya. bir şeyden dolayı alındı. Yani hani o Expression 3 yapay zeka ile çalıştıklarını söylemiş ama adam şunu diyor yani işte texture. basic bir şey konuştuk yani sordum diyor ya. Hani anladım, belki adam bugün işte çalışanlarla ne yiyelim diye sordu veya çok basic bir şey yaptı. Gitti onlar da ödül alıp böyle iyice şova döndü iş yani. Garip bir şey oldu ellerinde. Bence biraz saçma, o kadar hani şey gibi vampirin karşısına sarımsakla çıkmak gibi yani takılmaya da gerek yok gibi geliyor bana. Şeyi söyleyeyim bu arada, Steam'in yapay zekaya olan bir mesafesi var. Özellikle açık yapay zekayı direkt implement eden oyunları, yani şunu diyorum mesela NPC ile konuşabilmene imkan sağlayan oyunlara bir ara banlıyorlardı. Yapay zeka aplikasyonu olan oyunları. Bunu kırdılar mı, kıracaklar mı, ne yapacaklar bilmiyorum ama Yanlış hatırlamıyorsam etiket getirirler abi eğer yanlış hatırlamıyorsam. etiket geldi ama hala da galiba onunla alakalı bir sıkıntısı var. O Yok, artık geçiyor. artık yok değil mi? Chatbot olarak kullanabiliyorsun yapay zekayı Beyan yani. ettiğin sürece geçiyor. Okey. Bak Steam yavaş yavaş kırmaya başlamış mesela. Biz orada şöyle bir sıkıntı yaşadık mesela Streamer'da. Oyunun bir yerinde, o zaman 2 sene önce mantıklıydı, şu an mantıklı değil de yapay zekada görsel üretebildiğim bir alan var oyunun bir tarafında. Ama bunu şey olarak söylemiyorsun, yani oyunun bir tarafı yapay zeka üretimi demiyorsun. Sadece prompt girip yapay zeka üretiyor, görsel üretiyor. Steam bunu bizim belirtmemizi istedi mesela. Böyle bir durum- Artık Steam adapte ediyor kendini. Bir de şeyi mesela çok enteresan değil mi? Şu an mesela oyunların %80'inde yapay zeka kullanılıyorsa bile bunu anlamanın imkanı yok ki zaten. Yani hani kodunu mu görüyorsun sen oynadığın oyunun? Yani şu an zaten belki de çoğu firma, çoğu developer yapay zekayı kullanarak sanat üretiyor. Haberin bile yok belki yani. Hani bunu öngörmek, bunu ölçebilmek de çok zor bir şey. Bunu indiler çok kullanıyordur bence ama büyük stüdyolar ne zaman bunu açık açık söyleyecekler veya biz artık bunu bu şekilde kullanıyoruz diyecekler onu bilmiyorum. Çünkü bir büyük firma, Square Enix ya da Ubisoft hatırlamıyorum, hikaye yazmak için de yapay zekayı kullanacağını söylemişti. Özellikle böyle açık dünyada geçen NPC diyaloglarını yapay zeka ile generate edebileceklerinden bahsetmişti. Ya bunlar hep tartışılacak konular. Benim bu konuda şöyle olacak diye net fikrim yok ama ben oyuna bakıyorsak eğer ürün iyi olduğu sürece oyuncular her şekilde ikna olur. Bence önemli olan ürünün iyi olması. Yani sen ürünü iyi yaptıktan sonra tartışma olsa bile abi insanlar oyuna bakıyorlar günün sonunda. Ondan keyif aldıkları sürece bu tartışmalar biter gider yani. Tam cümlemi söyledi. En son kurduğu cümle o. Oyuncu yani. Ben senin yaptığın şeyin AI olup olmasıyla ilgilenmekten daha çok oyunu oynamakla aslında ilgileneceğim. O yüzden yani burada tamamen... Ama iş verme veya işe alma açısından nasıl bir dinamik olacağını ben de çok Kişilerin merak yerini ediyorum. alacak mı, almayacak mı? Hiçbir tartışması fikrim yok. aslında. Ya bu o kadar uzman sorusu ki benim asla cevaplayabileceğim bir soru değil yani şöyle olacak diye. zaten Ama ben net bir insanla cevap çalışmayı yok. seviyorum. Ya bu arada bununla ilgili uzman olduğunu belirten insanların da 2 sene sonra tamam yani Başka bir... Evet, hepiniz görmüşsünüzdür Will Smith'in spagetti yediği ilk AI videosunu. Aynı videoyu tekrar her sene yapıyorlar ve her sene olan değişimi görebiliyoruz. Bu konuda uzman olan insanların işte bir kısmı dünyayı Terminator Tek gibi bitecek Skynet. Bir kısmı da yani normal işimizi kolaylaştıracak, hayatımıza devam edeceğiz gibi durumlar var. Çok hype olduğu için çok farklı noktaları çekilebilir bir durumda. Bence konunun uzmanı bile bir yere kadar bununla ilgili cevap verebilecek bir durumda olduğuna inanıyorum ben. Oyun içinde oyuncu ne diyorsa odur diye düşünüyorum. Ben de çok özet bir cevap Lütfen. vermek istiyorum. Çok özet vaktinizi almadan. Ben açıkçası kullanılmasına çok karşı değilim. Birinin açık hakkını ihlal etmediği sürece. Çok abartıldığı kadarıyla hani AI'nin böyle bilmiyorum ben kendi şeyim. Çok da o noktalara hani insan replace edebilecek noktaya ulaşabileceğini de düşünmüyorum. İnsan beyni çok farklı çünkü yani bunu AI'ye ne kadar öğretebilirler bilmiyorum. Belki şu anda birileri bir şey yapıyor ve bana kapak ediyor olabilir. Çok bence problem değil. Yine dediğim gibi hani bugün evet böyle bir sene sonra bile çok daha hem insanlar yumuşayacaktır. Konuyla ilgili hem daha çok kullanan da olabilir, terk eden de olabilir açıkçası. Çok böyle benim için ya ben oyun yapacağım ama AI'yi nerede kullanayım? İşte işe birini alacağım AI'yi ne yapayım? Çok da böyle hani İşe alacağın insanların hayatını kolaylaştıracak bir şey olabilir. Bu hem senin için hem onun için de zaten olumlu Evet. bir şey ama ya bir saat bile düşünmüşlüğüm yoktur bunu inanın. Evet. İşe Ama- alacağın insanları AI bilerek alırsan daha rahat evet diyebilirsin ama diye ay düşünüyorum. şunu işe almayayım da onun yerine sadece AI ile çalışayım dediğiniz bir durum henüz o seviyede değil. Ama Yok, indiyseniz arkadaşlar kullanabilirsiniz. Bence sonuna kadar hakkınızdır. Ben kullandım çünkü hani 3 ayda koca oyunu yapıp bir de bunun grafiğini en azından Steam tarafındaki işte Steam kapsüllerini vesaireyi hazırlattım ki zaten ondan sonra bir şey Ödülünü oldu. alalım, ödül alalım, ödül. Ondan sonra zaten bir furya başladı abi. Biliyor musun? Bir sürü oyunda AI kapsül kullanılmaya başladı. Evet, o senden sonra mı başladı? Evet. Ha. Maalesef. O da benden sonra başladı. Şu sektöre bir iyiliğin dokuzun adam diye. Çok şey verdi ya, çok falso verdi. Ne yapayım? Ya ama dediğim gibi hani pişman mıyım değilim. Çünkü onu yapmasaydım hiçbir şey koyamayacaktım. Steam'e oyun mu koyamıyorsun? Hemen kaldır oyunu. Sonra ne oldu? Vakit ve
şey olunca para bir 3D Ben art, size daha- 2D artistle vesaire anlaştık. O 2D artist anlaştı, o da AI kullandı değil mi sonra? Onu bilmiyorum. O Ve artık işte, kendi bak sorumluluğu. öyle çok enteresan. 2D artistler mesela karşı AI kullanımına ama mesela konuşuyorsun. AI tool hazırlamış adam. Aynı anda 10 tane yapıyor yani, anladın mı? Hani ulan dedim bir dakika oğlum siz karşı değil miydiniz hani? Yani o konuda onlar arasında bir tartışmada ama neyse dediğim gibi başka bir günün konusu olsun. Evet. Peki. Panelimizin sonuna gelirken son soruyu da torpil yapıyorum kendime ve ben sormak istiyorum sizlere efendim. Buradaki stüdyolarımıza, genç arkadaşlarımıza, dün sunumlarımızı izlediğiniz 12 stüdyomuza bir cümlelik bir tavsiyeniz. Bu sizin geçmişte yaptığınız hatalardan ders aldığınız bir şey de olabilir. Güncel koşullara göre vermek istediğiniz bir tavsiye de olabilir. Soldan başlayalım mı? Tabii. Oyununuza çocuğunuz gibi davranmayın lütfen. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi dedi? Yani çok sevmeyin oyununuzu. Kötü bir şey dedi. Evet, kötü bir şey. Nasıl yorumlarsanız bence iyi bir şey. Çocuğunuz gibi davranmayın oyuna. Yani çok paha biçmeyin. Hayatınızı ona bağışlamayın. Bütün ekibinizi, yıllarınızı, aylarınızı bir oyun için çok da heba etmeyin. Yani ilk oyun tutabilir, tutmaya da bilir. Yani Çıkışları ayrı yerden yapalım abi. Sen oradan çık, Enis sen Bak arkadan benimki aslında çık abi. tuttu. Ama seninki o kadar çok tuttu ki. Yani benimki tutmamış gibi duruyor yani. O yüzden. Yoksa ben memnunum abi. Allah bereket versin. Bir sıkıntım yok yani. Ya, o ilk oyunun bağını çok kurmayın. Şunu çok net söyleyebilirim. O ilk oyun milyonlar bile satsa bir süre sonra size zararı dokunmaya başlayabiliyor. Şundan pay biçin. Ben şimdi ikinci oyunu yapacağım. 1 milyon satınca tatmin etmeyecek. Yani Ah o- ne üzüldük ne üzüldük. Ay içim vallahi şu an içimden bir şey koptu düştü. Abi sen Ya bu kaşındın bu çocuğun arada ya. derdi de bu çocuğun derdi de bitmez ya. Ay, ilk oyununuza çok da bağlanmayın demek istiyorum. Yani çok satsa bile daha sonra yeter artık bitsin de başka bir Pişman oyun oldum yapayım soruyu diyebiliyorsunuz. O yüzden bugün çok bağlanmayın, kendinize yatırım yapın. Bu olmazsa sonraki, o olmazsa sonraki. Burada bulunduğunuz için hepiniz 1-0 öndesiniz. Ben hiçbir zaman böyle bir noktada bulunmadım. Sadece evdeydim. O yüzden hani bunun kıymetini bilin. Nerede olduğunuzun farkına varın. Mutlaka buradan çok iyi oyunlar çıkacaktır ileride. Bugün olmasa seneye, seneye olmasa sonraki sene. Lütfen bir oyuna, özellikle böyle hayalimin oyunu, ben bunu yapmak istiyorum dediğiniz bir oyuna çok da kendinizi ve kariyerinizi ve stüdyonuzu yedirmeyin demek istiyorum. Şahane. Teşekkürler. Sıra bana gel. Nasıl bir cümleydi ama? Şahane. Çok iyiydi. Bu başlık olmalı bence marketingi. Hayır, ben de şuraya doğru geçerken bir cümlede ben eklemek istiyorum. Bence gerektiğinde yardım istemek, her şeyi kendiniz yapmaya çalışmayın. Belli aşamaya geldiğinde, işler daha komplike hale geldiğinde, özellikle lokalden global aşamaya geçmeye başladığınızda farklı ihtiyaç ve talepleriniz olacaktır. Onlar için hani global örnekleri inceleyerek her şeyi kendiniz çözmeye çalışmayın. Çözülmüş örnekler var, yapılmış çözümler var. Birazcık onları takip etmek, case study'leri takip etmek shortcut olacaktır diye düşünüyorum. Umut Bey. Aslında Enis ve Yusuf varken hani çok benim söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Olsun. Onların söyledikleri zaten net ama benim gözlemlediğim en azından bu zamana kadar ya 1000'den fazla stüdyoyla farklı eğitimler, mentorluk yaptığımda gördüğüm şey şu: kafayı kaldırmayı unutmayın. Yani dünyaya bir bakın, neler dönüyor, neler bitiyor. Aslında Yusuf'un söylediğine biraz daha eşdeğer. Aşık olduğunuz zaman oyununuza kafayı kaldırıp bakmıyorsunuz. O yüzden kafayı mutlaka kaldırın, bakın ne oluyor, ne bitiyor. Sadece siz değil, ekip arkadaşlarınızı da bu şekilde çalışmaya teşvik etmenizi tavsiye ederim. Çünkü o sırada yaptığınız bir şey artık devam etmiyor olabilir. Veya yaptığınız şeye farklı şeyler ekleme ihtiyacınız olabilir. İkinci söyleyeceğim şey de bir cümleydi ama oyuncuları unutmayın. Yani en nihayetinde oyunları biraz bencilce bir cümle kuracağım ama benim için yapıyorsunuz sevgili Enis Bey. O yüzden bizleri lütfen, Ben şaka yapıyorum tabii ki de, unutmayın. Lütfen. Türkiye fiyatımız çok iyi abi. Ben daha ne yapayım ya? Benim tavsiyem de olacak oğlum. Dün sunumları seyrettim. Adam paid DLC koymuş sunuma ya. Abi daha sen paid DLC niye sunuma koyuyorsun? Sen oyuncu değil misin? Kimdi o koyan hatırlamıyorum ama yani bir sonraki şeyde paid DLC planlaması falan vardı. Ya dedim daha dün oyunu oynuyorduk, bugün paid DLC konuşuyoruz. O yüzden yapacağınız oyunu oyuncular için yaptığınızı hatırlayarak Evet, ve bravo. canınızın istediği şeyi oyuncuların olabilecek en iyi şekilde oynaması için çalışarak yapın abi. Benim tek tavsiyem bu olur yani. Umarım hepiniz istediğiniz noktalara, istediğiniz başarıya ulaşırsınız deyip Şahane. kapatayım. Teşekkür ederiz efendim. Efendim böylelikle Indicore'un son session'ını birlikte kapatmış olduk. Geçmiş olsun. Günü de kapadık. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hem size hem size.